Ambar burası. Biz de buraya kadar tüneli kazdık. Emrettiğinden kalan kısmını kazar ambara gireriz kumandanım. Bu gece o ambara girip alabileceğimiz kadar erzağı alıp halka dağıtacağız. Sonrasında ambarı patlatıp İngilizlere büyük kabusu yaşatacağız. Reşat, bundan sonra gerekmedikçe buraya gelme aslanım. Bu eşikte açığa çıkmanın zararı büyük olur. Haklısınız efendim. Zaten gözleri üstümde. Fakat mühim bir mesele var. Daha önce gelmeye çalıştım ancak şimdi gelebildim. Hayrola? Türklerin hücum harekatını püskürtmeyi başaran General Townsend, bundan aldığı cesaretle Mehmetçiğe karşı 2 koldan bir yarma harekatı planlıyor efendim. Ne vakit? Bunu bize söylemedi efendim. Fakat Basra'ya çektiği bir telgrafla güçlü bir destek birliği istediğini söyledi. Ordu hücum harekatında fazlasıyla kayıp verdi. Bunu onlara bildirmemiz gerek kumandanım. Şu an şehirden çıkmamız imkansız. Bu haberi nasıl ulaştıracağız? Eğer eski hatlara bağlanabilirsek bu haberi Bağdat'a telgrafla bildirebiliriz. Onlar da Bağdat'tan kışlamıza bildirir. Şimdi beni iyi dinle Rajat. Vereceğim parolayı ve yöntemi kullanarak Bağdat'taki ordumuza bu haberi ulaştıracaksın. Emredersiniz kumandanım. Söylediklerimi Hintli askerlere bildirdin mi? Evet kumandanım. Müslüman Hintli askerler istediğimiz zamana yaklanmaya hazır. Güzel. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Efendim, emrettiğiniz gibi Hintli Müslüman askerleri yakın takibe aldım. Yaptıkları tek tek dosyada yazılı. Yüzbaşı Rajat'la şüphelendiğin bir şey var mı? Evet efendim, bu askerlerin tamamıyla yakın ilişkide. Tamam. Takip etmeye devam et Alfred. Ama fazla yakın olma. Rahat hareket etsinler ki neler yaptıklarını görebilelim. Zamanı geldiğinde hepsini toplayacağız. Emredersiniz efendim. Haline bakılırsa Zeynep yine seni kızdıracak bir şeyler yapmış. Çünkü onun dışında bu odaya seni getirecek başka bir mesele yok. Size hep söyledim. Prensesiniz gözünüze perde indirmiş yüzbaşı. Gerçeklere karşı kör sağır oldunuz. Sizi kendinize getirmeye çabalıyorum. Haddinizi bilin. Sizi son kez uyarıyorum. O halde siz de beni dinleyin yüzbaşı. Başından beri size Zeynep'in bir casus olduğunu söylüyorum. Artık buna eminim. Mehmet'le ilgili bir şeylerin peşinde. Buna kanıtınız var mı? Bugün ona attığım yem üstüne hastanede Mehmet'i ararken yakaladım. Peki şahidiniz var mı? Evet, bana yardımcı olan bir hemşire var. Laf. Alisa. Beni bir hemşireyle mi muhatap edeceksin? Sana her defasında ispat etmeni söyledim. Sen kuruntularınla birlikte başkalarını suçladın. Yüzbaşı beni dinleyin. Hastanede sürekli Mehmet'in odasının önünde dolaşıyordu. Ebu'lanın evine Mehmet'e iğne yapmaya gittiğinde yine Mehmet'in yanındaydı. Bugün de Mehmet'i arıyordu. Bu kadar çok şüpheden daha kuvvetli ispat mı olur? Bir asker, bir casus için şüphe tek gerçek değil mi? Ya siz askersiniz, asker! Haddinizi bilin. Bana askerliği ve casusluğu sen mi öğreteceksin? Koca Britanya ordusu senin kıskançlıkların üzerine hareket etmez. Bakın yüzbaşı... Sakın bir daha bu konu hakkında benim karşıma çıkma. Sonuçları senin için çok iyi olmaz. Şimdi odamdan çık. Halletmem gereken daha önemli işler var. Dikkat!
Siperler genişletilsin. Toplar tek tek gösterdiğim mevkilere tabi edilsin. Haydi aslanlarım. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Emredersiniz kumandanım. Devam edin. Et be, kumandanıma bak. Neferlere can geldi, can. Tüm mevzilerin yerini değiştirdi. Aklında ne ola ki? Geçen saldırdığımızda çok kayıp verdik. Hepimiz aynı yerden saldırdık. Şimdi ayrı ayrı yerlerden hücum edeceğiz. Topların yerini ondan değiştir demek ki. Öyle. Peki cephaneliği neden geri taşıttı? Cephanelik geri gitmedi kardeş. Biz ileri gittik. Vaziyet nedir aslanlar? Yeni siperler bitmek üzere kumandanım. Emrettiğiniz gibi zemine delikler açıp biriken suyun tahliyesi için arklar yaptık. Hala. Yağmurlar başladı. Siperler suyla dolarsa maazallah çok neferimizi kaybederiz. Trablus'tan bilirim çölün kışını. Ayazı çetin olur. Sen nasılsın aslanım? Sağ olun kumandanım. Yaptıklarını öğrendim evlat. Sen de az çile çekmemişsin oraya girmek için. Trende saklandı kumandanım. Kimse bulamadı. Kendisi rahmetli Süleyman askeri kumandanımızın itimat ettiği neferlerdendi. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Katı vatan sevdası olanın yorganı gök, yatağı topraktır. Nerede ne şartta olursa olsun vazifeye koşar. Sen de öyle yaptın Sürevoğlu Mehmet. Evet kumandanım. İşte aslanlarım. Hüsrevoğlu Mehmet gibi yiğitlerin hatırına bu ordu ayaktadır. Bu inanç, bu inat ve bu akıl bize zaferi getirecek. Osmanlı çınarını kanlarımızla besledik. Canlarımızla muhafaza ettik. Nice fidanları bu uğurda şehit verdik. Unutmayın. Biz ormanı feda eder, gene de çınara eğdirmeyiz. Allah bu milleti korusun ve yüceltsin. Amin! Aslanlarım, bu zafer küfre biat edenlerin değil. Rabbi kendisine şah damarından daha yakın olanlarındır. Durmak yok, yılmak yok, pes etmek yok. Mevlüt Çavuş ve Sait, İngiliz gavurunun yemek ambarına ulaşmak için canhıraş çalışıyordu. Ali kumandansa düşünceliydi. Necar'ı yanına çekmişti. Ancak Fatma'yı Zafir'le yapacağı evlilikten kurtarmak için bir çözüm bulmalıydı. Mevlüt Çavuş ve Sait İngiliz ambarına ulaştıklarında sevinçten deliye dönmüştü. Önce yukarı çıkıp malzemeleri gizli geçide taşımaları gerekiyordu. Tüm bunlardan habersiz olan Ali ise Zeynep'i öldürmek için bir zehir yatmıştı.
Acaba Zeynep bir daha Mehmet'ini görebilecek miydi? Haydi aslanlarım. Daha çabuk. Bu gece bitmeli bu taşıma işi. Haydi. Sen ne yapıyorsun orada? Sandıklar kaymıştı, onu düzeltiyordum kumandanım. Tamam aslanım. İşine dön. Mehmet, senin ne işin var burada? Yardım ediyorum çavuş. Kumandan bu gece bu taşıma işi bitecek dedi. Senin vazifen siperler. Biz hallediyoruz burayı. Dön yerine. Baş üstüne çavuş. Bu Mehmet'te bir gariplik var ama çözemedim. Nasıl yani çavuş? Tarifi yok Ahmet'im. Ne desem dilimin kemiği batar. Susturur beni. Gayreti var maşallah. Ne iş olsa koşturuyor. Herkesin vazifesi var kardeş. Gece gündüz ayakta çavuş. Hiç uyumuyor. Sağda solda dolanıyor işte. Derdi var adamın. Elleşme. Belli belli. Var bir derdi de söylemiyor işte. Haydi kardeşler oyalanmayın. Haydi. Seni burada bulacağımı biliyordum. Ne yapıyorsunuz? Çektiğin telgrafın Basra'ya olduğunu söylemeyeceksin herhalde Rajat. Seni de adamlarını da ipe götürecek kadar önemli suçlamalar var. Son kanıtı da işte buldum. Yanlış yapıyorsunuz. Bunun hesabını vereceksiniz. Kanıt falan yok. Öyle mi? Türklerin hazırladığı propaganda metni. Askerlerinin koğuşundan çıktı. Bu bir kanıt. Benim bu kağıtlardan haberim falan yok. Bırakın beni! Ama askerin konuştu. Üzgünüm Rajat. Suçunu itiraf etti. Ve senin ismini de verdi. Ne demek istiyorsunuz? Yolun sonuna geldin demek oluyor Rajat. Sen de adamların da bu ihanetinizin bedelini ödeyeceksiniz.
Bırak! Bırak dedim sana! Bunun hesabını vereceksiniz yüzbaşı! Konuşma hain! Konuşma! Bir sorun mu var yüzbaşı? Hemen müdahale etmezsek ciddi bir soruna dönüşebilir efendim. Neden söz ediyorsunuz? Size daha önce bahsetmiştim. Hint dümenleri içindeki Müslüman askerler isyan hazırlığındalar. Bu tespitinin bir kuruntu olmadığından emin misin? Teşkilat-ı Mahsusa'nın Hintli Müslüman askerler için dağıttığı propaganda amaçlı bildirilerden sadece biri. Hintli askerlerin koğuşunda bulduk. Aleni bir şekilde askerlerimizi isyana davet ediyorlar. Kim böyle bir şeye cüret edebiliyor? Başlarında yüzbaşı Rajat var efendim. Onu Bağdat'taki Osmanlı ordusuna telgraf çekerken suçüstü yakalayıp tutukladım. Diğerleri için emirlerinizi bekliyorum. Biz Britanya ordusuyuz yüzbaşı. Bizim dalımızı kesenin ağacını sökeriz. Şimdi git, onlara kime ihanet ettiklerini göster. Emredersiniz. Erzakların hepsini hallettiniz mi Haydar Baba? Hallettik kumandanım. Erzağın çoğunu taşıdık. Halk aç kalmayacak inşallah. Geri kalanını da İngilizler fark etmeden havaya uçurursak tamam. Gavurun aklı çıkacak. Bunlar bizim gibi açlığa talimli değil. Biz her Ramazan nimetin kıymetini anlıyoruz çok şükür. Bunlar 3 gün dayanamazlar. Niye? Biz orucu sadece açlığa tahammül için mi tutarız Sait? He? Abi sen bunu anlamadığın için nefsinle aranı izah et. Eyvallah abi. Ben nefsimi terbiye ettim çavuş. Köteklerin işe yaradı herhalde. Sıra geldi diline. Ona da hakim olmayı öğrendiğim vakit rütben yükselecek. Duydun mu çavuş? Seninle denk olacağız. O zaman göreceğim ben seni. Diline hakim ol dedik, peşine ettiği lafa bak adamın. Aman kumandanım bunu onbaşı falan etme. Ertesi gün sana bana emir vermeye kalkar bu. Bırak er kalsın. Er deyip geçme ama. Er deyip geçmesin kumandanım. Bu gece ateşi ben yakacağım. Bu gece o ambar havaya uçacak. Kibirden bir makine değil, bir lokma ekmeğe muhtaç, etten kemikten insan olduklarını anlayacaklar. İşte o vakit bizim için iftar vaktidir aslanlar. Hepsinin icabına baktıktan sonra da bayram inşallah. Yüzbaşı Rajat'ı yakaladılar. Hayda. Biz bayram edemeyeceğiz kumandanım. Bir sus ulan. Bu iyi olmadı. Nasıl anlamışlar? Anlamadım kumandanım. Kaymakamlıkta gördüm. Yaka paça götürüyorlardı. O yoksa düşman içindeki bombamız da yok demektir kumandanım. İfşa mı oldu? Yoksa Hamilton gavuru gene bir oyun peşinde mi? Evvela bunu anlamak lazım. Sonra düşünürüz ne yapacağımızı. Yakup, sen git aslanım. Öğrenebildiğin kadar malumat öğren. Baş üstüne kumandanım. Ne vakit yüzümüz gülse ardından bir kara haber alıyoruz. Arife'yi gördük aslanlar. Gayrı bayramdan vazgeçmeyiz.
Vakit geldi. Bu gece Halil'i öldür ve mühimmatlarını havaya uçur. Katı vatan sevdası olanın yorganı gök, yatağı topraktır. Nerede ne şartta olursa olsun vazifeye koşar. Sen de öyle yaptın Sürevoğlu Mehmet. Ailenin intikamını al Artin. Hepsini öldür. İşte aslanlarım. Hüsrevoğlu Mehmet gibi yiğitlerin hatırına bu ordu ayaktadır. Düşman biz değiliz, onlar. Hatırla. Sen ailesi Türkler tarafından katledilen bir Ermenisin. Sen daha çocukken Türkler köyünüzü basıp bütün sevdiklerini öldürdü. Tecavüz edilerek öldürülen annen için, zavallı baban için, kardeşlerin için savaşmalısın. Bize ihanet etmenin ne demek olduğunu göreceksiniz. Öyle değil mi baş hain? Bu gece hepiniz gebereceksiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Bunca masumun kanı ellerinizde olacak. Aşağılık herifler. Selametle. Selametle.
Ne vakit dersen o vakit burayı cehenneme çeviririz kumandanım. Daha değil Mehmet Çavuş. Daha değil. Niye kumandanım? Neyi bekliyoruz ki patlatalım gitsin? Olmaz dedim Sait. Bu bombalar sadece İngilizlere zarar vermeyecek. Aynı zamanda Rajat'la askerlerin de özgürlüğü olacak inşallah. Nasıl olacak o kumandanım? Emrimle ambara havaya uçurun. Çıkan kargaşadan istifade hapishaneye baskın vereceğiz. Rajat'la adamlarını kurtaracağız. Haydar baba. Hayrola? Ne bu hal? Kumandanım, içim yanıyor. Yetiş kumandanım, yetiş. İyi misin? Sen! Sana bu iş burada bitmeyecek demiştim çaycı sana. Şimdi uyanamayacağın bir uykuya dalacaksın. Ya Rabbi. Senin rızan için çıktığımız cenk yolunda yazgımızı yazan sensin. Tek gayem uğrunda şehit olmaktır. Düşman her yandan gelse de kör kurşun kahpece vursa da razıyım. Beni doğduğum gün bu vatana kurban eyledin. Şükürler olsun. Benim size vasiyetim odur ki asla yiyese düşüp öfkenize yenik düşmeyin. Aklınıza pranga vurmayın. Bizi cümle hayvanattan ayıran irademizdir. İradenizi kimsenin eline teslim etmeyin. Allah'a secde edin. Düşmana kıyama durun. Ya Rab, vuslatım şehadettir. Kutlu eyle.
Sende nasıl? Serdengeçlilerin kaderi bu. Hicran ektik. Kan mı yiyeceğiz? Daha çok baş vereceğiz belki ama asla baş eğmeyeceğiz.